Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2 yaş baklava dilimli süveterimizin anlatımını yapacağım. Süveterimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta anti peeling ip kullandım. İpim Kartopu Baby One 100 gramı 250 metre uzunluğunda. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu K125. Süveterimizi önce ön bedeni, arka bedeni çalışıyoruz. İki parça halinde. Daha sonra yakasını örüp kollarını örüp tamamlıyoruz. Şöyle arkadan görüntüsünü de göstereyim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Hem arkasına hem de önüne baklava dilimi örgü modelini çalışıyoruz. Şimdi ölçülerini de vereyim. Beden genişliğimiz 30 santim. Arka ortadan beden uzunluğu ise 34 santim. 2 yaş bebeklerin kullanımına uygun. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi süveterimizin yapılışına geçebiliriz. Süveterimiz için 3,5 numaralı şişimize 73 ilmekle başlıyoruz. İlmeklerimi şişime attım. Şimdi arka yüzdeyim. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Lastik kısmımızı bir ters bir düz olarak öreceğiz. 10-11 sıra kadar. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Bir ters bir düz örerek sıra sonuna kadar geldim. En son bir ilmek düz ördüm. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Her zaman sondaki ilmeği düz olarak öreceğiz. Sıra başında örmeden alacağız. Kenarlarımız düz olarak ilerleyecek. Sırada ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine bir ters bir düz olarak örüyoruz. Dediğim gibi sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağız. Toplamda 11 sıra olana kadar lastik kısmımızı örüp gelelim. Model kurulumuna geçelim. Süveterimizin ön parçasını bir ters bir düz olarak lastik kısmını 11 sıra ördüm. Şimdi baklava dilimi modeli kuracağız arkadaşlar. Modelimiz böyle. Bu arka parçası ben daha önce örüp ön hazırlık olması için arka parçasını ördüm. Ön parçayla birebir aynı 73 ilmekle başlayıp 11 sıra bir ters bir düz olarak örüyoruz. Daha sonra model kurulumunu yapıp şöyle sayalım: 1 2 3 4 5 5,5 model örüp kol kesimine geçeceğiz kenarlardan. Ön parçayı da yine aynısı gibi öreceğim. Şimdi modelimizi birlikte kuralım. Bu sırayı dikkatlice kuralım arkadaşlar. Bu sıra doğru olursa diğer sıralarda da şaşırmadan ilerleriz. İlk ilmeği aldım. İpimi arkaya aldıktan sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Toplamda 4 ilmek örmüş olduk. Daha sonra 5. ve 6. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Şimdi şu kısmı ördük. Motifimizi yapacağız. Bu motifi
öreceğiz. Motifimizin birinci sırasındayız. Birinci ajur sırasındayız. Ajur yapmak için ipimi öne aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım ajur yapmak için. Şimdi burada olan yarım motifimizi öreceğiz. O yüzden ipim önde, ilmeğimizin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp 6. ve 7. ilmeği ikisini birlikte düz örerek kesiyoruz. Tekrar buradaki motifimizin birinci sırasındayım. İpimi öne aldım, ajur yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım, tekrar ajur yaptım. Yarım motifimizde ilk ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Ajur yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Ajur yapmak için ipimi öne aldım. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra 6. ve 7. ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp 6. ve 7. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım ajur yapmak için. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum ajur için. İlk ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp 6. ve 7. ilmeğe soldan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Ajur yapmak için ipimi öne aldım. Bir ilmek düz ördüm. Ajur için ipimi öne alıp ilk ilmeğin yönünü çevirip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Bu süveterin daha küçüğünü ya da büyüğünü yapmak isterseniz 10 ilmek, küçüğünü yapmak isterseniz 10 ilmek eksik, büyüğünü yapmak isterseniz de 10 ilmek fazla başlayabilirsiniz. Yine modele başlarken aynısı gibi başlayalım arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Model kurulumunun sıralaması bu şekilde. Ajurdan sonra 2 ilmeği kestikten sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüyorum. 6. ve 7. ilmeği ikisini birlikte soldan girip kesiyorum ki ilmeğimizin yönü sağ tarafa baksın. Tekrardan ipimi öne aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3, 4. Sıra başında da 4 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesmiştik. Burada da 4 ilmekten önce 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Her iki kenarın görüntüsünün aynı olması için. Şimdi arka yüzde herhangi bir işlem yapmıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Hem artırma yapmış olduğumuz ilmekleri hem kesmiş olduğumuz ilmekleri, yani ilmeklerin tamamını sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ters örüp gelelim. Arka yüzü ters örerek sıramı tamamladım. En son ilmeği düz olarak ördüm. Sıra başında örmeden alacağım. İlk ajur sırasını tamamladık. Şimdi şöyle göstereyim. İkinci ajur sırasındayız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bu defa 2 ilmek örüyorum. İlk ilmekten sonra toplamda 3 ilmek örüyoruz. 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyorum.
Ajur yapmak için ilmeğimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajur için ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte düz örerek kestim. 1 2 3 3 ilmek düz örüyoruz. Diğer sırada 5 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 3 ilmek düz örüp 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Ajur için ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ajur için ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüp ipimi öne alıyorum. Ajur yapmak için ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 3 ilmek düz örüp 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz örüp ajur için ipimi öne alıyorum. Burada ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1 2 3 3 ilmek düz örüp 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Burada ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Burada da ilmeklere sol taraftan giriyoruz ki ilmeklerin yönü ön yüze gelmesi için arkadaşlar. Şimdi ikinci ajur sırasını örelim. Yine ipim önde ajur için. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra 3 ilmek örüyorum. 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ajur için ipimi öne alıp 3 ilmek düz örüyoruz. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıralamamız hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Sonda 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra başında da yine 3 ilmekten sonra 2 ilmeği kesmiştik. Burada da 3 ilmekten önce 2 ilmeği kesiyoruz. Şimdi arka yüzde yine herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp 3. ajur sırasına geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 3. ajur sırasındayız. Buradan da göstereyim arkadaşlar. Yarım motif küçülürken buradaki tam motifimiz kenarlarda ajur yaparak büyümüş oluyor arkadaşlar. Şimdi tam şu kısımdayız. 1 2 3 üçüncü ajur sırasındayız. İlk ilmeğimi aldım. Bu defa bir ilmek örüyorum. 2 ilmek örmüş oldum sıra başında. 2 ilmeğe de sol taraftan girip 3. ve 4. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım ajur için. Buradaki motifimiz büyüyor. 1 2 3 4 5 ilmek ördükten sonra ajur için ipimi alıyorum. Öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Buradaki yarım motifimiz de küçülüyor. 1 ilmek düz ördüm. Önceki sırada 3 ilmek düz örmüştük. Daha sonra 1 ilmekten sonra ikinci ve 3. ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüp ipimizi öne alıyoruz. İlmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 ilmek düz örüyorum. 2. ve 3. ilmeğe sol taraftan girip kesiyorum. Tekrar ajur için ipimi öne aldım. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5
ipimi öne aldım ajur yapmak için. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 5 ilmek düz örüyorum. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor. Tekrar ajur için ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyoruz. Tekrar ipimi öne aldım. 5 ilmek düz örüyorum. Ajur için ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kestim. Bu modeli daha önce örenler kolaylıkla örebilirler arkadaşlar. Acemi olanlar için de ayrıntılı olarak anlattığımı düşünüyorum. Yine takıldığınız yer olursa aynı isimli Instagram sayfamdan bana ulaşıp soru sorabilirsiniz. Ya da yorum olarak da yine altına takıldığınız yerleri yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. En son yine ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği düz örerek kestim. 1-2 ilmek örüp sıramı tamamladım. Üçüncü ajur sırasında tamamlamış olduk. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. 1 2 3 ajur sırası ördük. Şimdi dördüncü ajur sırasındayız. Yani şuradaki yarım motifimizin tam ortasındaki sıradayım. 1 2 3 4 bu sıradayız. Diğer motifin de ilk sırası. İlk ilmeği aldım. Bu defa bir ilmek aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Yani 1 2 3 dördüncü ajur sırasındayız. Ajur için ipimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüp tekrar ajur için ipimi öne alıyorum. İlmeğin yönünü çevirdim. Bu defa bu yarım motifteki 3 ilmeğin hepsini keseceğim. 3 ilmeği şu şekilde üçünü birlikte düz örerek kesiyorum. Yarım motifimizi tamamlamış oluyoruz. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek düz ördükten sonra ipimizi öne alıyoruz. İlmeğin yönünü çevirip 3 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Ajur için 7 ilmek düz örüyoruz. Yedi ilmek düz ördükten sonra ajur için ipimizi öne alıp ilmeğin yönünü çeviriyorum. Yarım motifte olan 3 ilmeği üçünü birlikte düz örerek kesiyorum. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor. Bu sırayı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde yine ters olarak örüp sıramızı tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüzü ve arka yüzü tamamlayıp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Yarım motifi tamamlamış olduk. Buradaki tam motifin ise tam ortasındayız. Hemen burada tekrardan motif başlıyor arkadaşlar. Tekrardan bir motif başlıyor. İlk ilmeği aldım. Bir ilmek, 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ilmek örmüş oldum. İpimi öne aldım ajur için. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Artık buradaki motifimiz de küçülmeye başlıyor. İlmek sayıları azalıyor. Kesim yaptıktan sonra 1 2 3 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. İpimi öne aldım. Burada da yeni bir motif başlıyor arkadaşlar. Ajur yapmak için ipimizi öne aldık. 1 2
3 ilmek düz örüyoruz. Ajur için ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 ilmek düz örüp 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Burada yeni motif oluşurken yarım motifimizin üzerinde buradaki tam motifimizde küçülmeye başladı. Mantık olarak bu şekilde arkadaşlar. Ajur için ipimi öne aldım. 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 ilmek düz örüp 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ajur için ipimi öne aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Ajur için ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 ilmek düz örüp 4. ve 5. ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız sağ üst köşedeki ayarlar kısmından yavaşlatabilirsiniz. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz. Şimdi ajur için ipimi öne aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Sıralamamız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde ters olarak örüp ön yüze geçip gelelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi buradaki yarım motifin üzerinde tekrar bir motif oluşuyor arkadaşlar. 1 2 bu sırada 3. ajur sırasındayız. Buradaki motif de küçülüyor. Buradan yeni motif oluşurken diğeri küçülüyor. Mantık olarak böyle. Biraz daha sizinle örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Burada takılan takipçilerim oluyor. Genelde bana tam buralarda tekrar soru geliyor yeni motif oluşurken. İlk ilmeği aldım. 2 3 4 1 2 3 4 4 ilmek ördükten sonra ajur için ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirdim. İkisini birlikte örerek kestim. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğe sol taraftan girip kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Yeni oluşan motifimiz için 1 2 3 4 5 ilmek örüyoruz. İpimi öne aldım ajur için. İlmeğin yönünü çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek düz örüp ikinci ve üçüncü ilmeğe soldan girip ikisini birlikte örerek kestim. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Arka yüzü bu yüzü tamamlayalım. Daha sonra ters yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Şimdi buradaki yarım motifin 1 2 3 4. sırasındayız. Tam motifimizi de bu sırada tamamlamış oluyoruz. Şöyle ilk ilmeği aldım. 1 2 3 4 ilk ilmekle birlikte 5 ilmek örmüş oldum. Ajur için ipimi öne alıp ilmeğin yönünü çeviriyorum. Burada 3 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne aldım. İlmeğin yönünü çeviriyorum. 3 ilmeği üçünü birlikte düz örerek kesiyorum. Ajur için ipimi öne aldım. 7 ilmek düz örüyoruz. İpimizi öne alıp ilmeğin yönünü çeviriyorum. 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yarım motifin tam ortasındaki sıradayım. Tam motifi de burada tamamlamış oluyoruz. Bu sırada sonraki sırada tekrar yine şuradaki gibi ikinci sırasına geçmiş oluyoruz. Tekrar bir motif oluşmuş olacak arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi burada da sıralamamızı bu şekilde örerek ön yüzü tamamlayıp arka yüzde ters örerek tamamlayalım. Tekrardan ön yüze geçelim.
Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Bir tam motifi tamamlamış olduk. Tekrardan şu sırada örmüş olduğumuz gibi örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrardan bir motif oluşturacağız. Buradaki motif de eksilmeye başlayacak. Bu sırayı da göstereyim. Diğer sıraları zaten örmüş olduğumuz gibi örmeye devam edeceğiz. 1 2 3 ilmek örmüş oldum. 1 2 3. Daha sonra dördüncü ve beşinci ilmeğe soldan girip kesiyorum. İpimi öne aldım. Tekrardan bu sırada motif oluşumuna geçiyoruz. Buradaki bir tam motifi tamamladık. Tekrardan şöyle göstereyim. Şuradaki ikinci sıradayız. Yani burada 1 2. Yeni motifin ikinci sırasını örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 ilmek düz örüp dördüncü ve beşinci ilmeğe soldan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Buradaki motifimiz de küçülmeye başladı. Yani şuradaki sıradayım. Şöyle yaparsak şu sıradayız arkadaşlar. 1 2 1 2. Bu küçülecek. Burada da yeni motif oluşacak. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Mantığınız anladığınızı düşünüyorum. İlmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3. Daha sonra dördüncü ve beşinci ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kestim. Ajur için ipimi öne aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Tekrar ipimi ajur için öne aldım. İlmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği örerek kestim. 3 ilmek örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğe sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Dediğim gibi takıldığınız yer olursa arkadaşlar sorabilirsiniz. İsterseniz de videoyu başa alabilirsiniz. Çünkü motiflerin yapımı hep aynı. Şimdi şu şekilde kol altına kadar örmemiz gerekiyor. İsterseniz sizler de arka parçasını örüp hazırlayın. Bu örmüş olduğumuz ön parçası, bu da arka parçası. İkisi de birbirinin aynısı, hiçbir farkı yok. 1 2 3 4 5 5,5 motif olana kadar örelim. Daha sonra kol için kesimlerimiz olacak. Süveterimizin ön parçasını 1 2 3 4 5 yarım motifte sayarsak 5,5 motif sırası olana kadar ördük. Şöyle santim olarak ölçüsünü de vereyim. 23 santim olana kadar örelim. Daha uzun isterseniz devam edebilirsiniz örmeye. Şimdi kolları için kesim yapacağız. Kol altına kadar ördüm. 4 3 2 4 3 2 olarak keseceğiz her iki taraftan da. Kesimleri nasıl yapıyoruz göstereyim. Şöyle arka parçamızı da göstereyim. Arka parçamızı da aynı şekilde kesim yapacağız kollarını. Ön parçayı nasıl yapıyorsak arka parçanın kesimleri de aynı. Hemen 4 ilmek keselim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2 tekrar düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 3 bir ilmek daha kesiyoruz. 4 örmeye devam ediyorum. Yine baklava dilimi motiflerimizi aynısı gibi örüyoruz. Kesim yapacağımız yerlerde kesiyoruz. Örerek sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızı örerek tamamladım. Arka yüzde bu kenarda 4 ilmek keseceğim. Arka yüzde ve ön yüzde kesimlerimiz farklı. Ön yüzde göstermiş olduğum gibi, arka yüzde ise şu şekilde 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 1 yine 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişe takıyorum. 2
3 ilmeği şişe takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 4. Şimdi arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Her iki kenardan da 4 ilmek kesmiş oldum. Şimdi her iki kenardan 3 ilmek keseceğim. Yine aynı kesme tekniğini kullanarak kesimlerime devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 2. Bir ilmek daha kesiyorum. Hatta şurada kesmemiz gerekiyor. Şu şekilde keselim ki motifimiz çirkin görünmesin. İlk ilmeği aldıktan sonra üçüncü ilmeği de bu şekilde keselim. Şimdi ipimi öne aldım. Motiflerimi örmem gerektiği gibi örüyorum. Sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Arka yüze geçip tekrar o kenarda da 3 ilmek keselim. Sıramı tamamladım. Arka yüze geçip bu kenarda da 3 ilmek keseceğim. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. 1 ilmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği tekrar şişimize takıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 3 arka yüzü ters örerek tamamlayalım. Daha sonra 2 ilmek keselim. Önce 4 ilmek kestik. 3 ilmek kestik. 2 ilmek kesip yakasına kadar örelim. Yani şöyle göstereyim. Tam motiflerimizi sayarsak 7 motif olana kadar örmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6. motifi tamamlıyoruz. Bir motif daha tamamlayıp 7 motif olunca yaka kesimine geçeceğiz. Arka parçamızı da yine 4 3 2 olarak keselim. Bu parçayı da ense kısmına kadar örelim. Şimdi ben ön parçamı yakasına kadar örüp geliyorum. Süveterimizin ön parçasını yakasına kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 motif sırası olana kadar ördüm. Kenarlardan 4 3 2, bu kenardan da yine 4 3 2 olarak kestik. Toplamda 9 ilmek buradan, 9 ilmek de buradan keserek 18 ilmek kesmiş olduk. 73 ilmekle başlamıştık. Şişimizde 55 ilmeğimiz kaldı. Eğer birer ilmek fazla olursa arkadaşlar yine kenarlardan kesebilirsiniz. 1-2 ilmek modelden kaynaklı fazla çıkabilir. Şişimizde 55 ilmeğimizin olması gerekiyor. Yakasını sizlerle aynı şekilde yapabilmem için dediğim gibi fazla olursa 1-2 ilmek keserek 55 ilmeğe denk getirebilirsiniz. İlmekleri de şu şekilde ayırdım. Bu kenarda 12 ilmek, arada 8 ilmek, burada 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmek, yine bu arada 8 ilmek, bu kenarda da 12 ilmeğim var. Önce yakasında olan 15 ilmeğimizi keseceğiz. Burada olan 20 ilmeği şuradaki ayracımıza kadar örmemiz gerektiği gibi örelim. Modelime örmem gerektiği gibi örüyorum 20 ilmeğimi. Yine burada kesim yapıyorum. Burada normalde ilmek kesip artırma yapmam gerekiyordu.
Fakat buradaki ilmekleri keseceğimiz için artırma yapmıyorum. Bir ilmeği de örüyorum. Ayracımı çıkardım. Şimdi tam ortada olan 15 ilmeğimizi keselim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ön yüzde kol kesimini kesmiş olduğumuz gibi kesiyoruz. Düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ayracımıza kadar ilmeklerimizi keselim. Şimdi burada bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesmem gerekiyor. Ayracımı çıkarıyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Dört ilmek örmüş oldum. İpimi öne alıyorum. Yine modelimi örmeye devam ediyorum. Ayracımı geçirdim. Baklava dilimi modelimizi nasıl örüyorsak modelimizi örmemiz gerektiği gibi örüyoruz. Şimdi şöyle 2 4 6 8, burada 8 ilmeğim kaldı. Bunu şu şekilde 3 3 2 olarak kesip omuz kısmına kadar burada olan 12 ilmekle devam edeceğiz. Şimdi arkada olan arka yüzü ters örerek gelelim. Arka yüzü ters örerek geldim. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Ön yüze geçiyorum. Şimdi 3 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Şöyle ilmeği çevirip düzeltelim. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1 2, bir ilmek daha kesiyorum. 3 ilmek kesmiş olduk. Yine örmem gerektiği gibi baklava dilimi modelimizi örmeye devam ediyorum. Şu ayraç kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Örmemiz gerektiği gibi örüyoruz. İpimi öne aldım. İlmeğimin yönünü çevirdim. Şimdi yine arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Yine şöyle ilmeğimizi çevirip düzeltelim yönünü. Yine 3 ilmek keseceğim. Bir ilmek düz ördüm. Üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek daha kesip 3 ilmek kesmiş oluyorum. Şöyle ayracımı çıkarıp iki ilmeği birlikte örerek kestim. Modeli yine devam ediyorum örmeye. İpimi öne aldım. Artırmamı yapıp ilmeklerimizi örüyoruz. Şişimizde 12 ilmek kalana kadar keseceğiz. Son kez 2 ilmek daha keseceğim. Arka yüzde olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Ön yüze geçiyorum. Son kez yine şöyle ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 2 ilmek daha kesmiş oldum. 1 2 3 4
5 6 7 ipimi öne aldım, 8 9 10 11 12. Artık kesme yapmıyorum arkadaşlar. Yaka oyuntumuzu bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 12 ilmekle omuz kısmına kadar örelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Yine modelimizi aynı şekilde örerek ilerleyelim. Daha sonra burada kesim yapacağız. Yine burada da 3 3 2 olarak kesip bu tarafı da omuz kısmına kadar öreceğiz. Şimdi ben burayı omuz kısmına kadar örüp geliyorum. Süveterimizi omuz kısmına kadar ördüm. İstediğim uzunluğa gelince ipimi kesip ilmekleri ilmek tutucuya geçirdim. Santim olarak da ölçüsünü vereyim. Santim olarak da 37 38, bir dakika, 37 santim oldu. Şimdi diğer tarafı örmek için ipimi arka kısımdan bağladım. Şimdi 3 ilmek keseceğim. Arka yüzde kol oyuntusu için kesmiş olduğumuz gibi kesiyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeğimi tekrar şişime taktım. 2 3 ilmek kestikten sonra ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüzü de örmemiz gerektiği gibi örelim. Ayracımı çıkardım. 3 ilmek daha keseceğim. Daha sonra 2 ilmek kesip 12 ilmekle omuz kısmına kadar bu kısmı da öreceğiz. Arka yüzde kesimlerimiz bu şekilde. Ön yüzde ise bir ilmek örüp önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Şimdi dediğim gibi 3 ilmek daha keselim bu kenardan. Daha sonra 2 ilmek keselim. Bu omuzda istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp arka parçamızın yaka kesimlerine geçelim. Ön parçamızın diğer omzunu da omuz kısmına kadar örüp tamamladım. İkisi de aynı sırada olması gerekiyor. Bu tarafı kaç sıra ördüyseniz burayı da aynı sırada örüp tamamlayalım. Şimdi arka bedenimize geçebiliriz. Arka bedenimiz için dediğim gibi 73 ilmekle başladık. Ön parçanın aynısı gibi örüyoruz. Yine kol kesimlerini aynı şekilde yapıyoruz. 4 3 2 olarak 9 ilmek buradan, 9 ilmek buradan, toplamda 18 ilmek kesiyoruz. Daha sonra şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 yarım baklava dilimimiz de var. 8,5 santim olarak da ölçüsünü vereyim. Yine yakasına kadar örüyoruz arka bedenimize. Şöyle 32 santim kadar örüyoruz. 8,5 motif olana kadar. İlmeklerimi de şu şekilde ayırdım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 17 ilmek burada, 17 ilmek de burada var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 ilmek de burada var. Toplamda 55 ilmeğimiz var. Şimdi yakasını kesmeye geçebiliriz. Ayraç kısmına kadar ilmeklerimizi örmem gerektiği gibi örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Ayracımı çıkardım. Diğer ayracımıza kadar ilmeklerimizi keselim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum.
ilmeklerimizi ön yüzde bu şekilde kesiyoruz. Ayracımıza kadar ilmeklerimizi keselim. Bu ilmeği de kesmem gerekiyor. Ayraçtan önce bir ilmek kalıyor. Bunu da kesmemiz gerekiyor. Şimdi bir ilmek örüp onu da kesiyorum. Şimdi ön yüzü örelim. Arka yüzü örüp 3 ilmek tekrar keseceğim. Arka yüzü de tamamladım. Şöyle ilmeğimin yönünü çeviriyorum. 3 ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek daha örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek daha örmüş oldum. Sonraki sırada da 2 ilmek keserek ön parçalarda şişimizde 12 ilmeğimiz vardı. Arka parçada da yine şişimizde 12 ilmeğimizin kalması gerekiyor. O yüzden önce 3, daha sonra 2 ilmek kesiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp ön yüze geçelim. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Şöyle ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Daha sonra 2 ilmek keseceğim. Bir ilmek ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek daha örüp üzerinden geçirerek kesiyorum. Modele devam ediyorum. Örmem gerektiği gibi baklava dilimi modelimizi örüyoruz. ...12 ilmeğimizin olması gerekiyor şişimizde. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ön bedende de yine 12 ilmeğimiz vardı. Şimdi modelimize devam ederek omuz kısmına kadar örelim. Yani ön parçaları ne kadar ördüysek arka parçayı da o sırada örmemiz gerekiyor. Şimdi bu omuzu tamamlayıp ipimizi buradan bağlayıp bu omuzdan devam edelim. Kesimlerimi tamamladıktan sonra 3 2 olarak kestim. Daha sonra ön parçayı ne kadar ördüysem arka parçayı da o uzunlukta örüp bu omuzu tamamladım. Şimdi ipimi arkasından bağladım. Arka parçamızın arkasından bağladım. Şimdi arka yüzde kesmiş olduğumuz gibi kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3. Daha sonra da 2 ilmek kesip omuz kısmına kadar öreceğim. Şişimizde 2 ilmek kestikten sonra 12 ilmeğim kalıyor. İlmekleri örmem gerektiği gibi örüyorum. Ön yüzde şimdi arka yüze geçtim. 2 ilmek daha keselim. 1 2 3 ilmek ördüm. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şişimizde olan 12 ilmeğimizle omuz kısmına kadar örelim. Yani bu kenarı kaç sıra ördüysek burayı da
örüp tamamlayalım. İkisinin eşit olması gerekiyor. Daha sonra omuz kısımlarından birleştirip yakasını örmeye geçelim. Örmüş olduğumuz parçaları birbirinin üzerine koyalım. Arka parçanın üzerine ön parçayı bu şekilde yerleştirdim. Omuz ilmeklerimi de ilmek tutucudan çıkarıp şişlere geçirdim. Şimdi ön parçayı arkaya doğru çeviriyorum. Şöyle arka yüzdeyiz. Şimdi ilmeklerimizi tığ yardımıyla birleştirelim. Uzun olarak bırakıp kesmiş olduğum iple omuz kısımlarından ilmeğimizi birleştirelim. Ön bedenden, arka bedenden bir ilmek çıkarıp iki ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar aynı şekilde önden ve arka bedenden ilmeklerimizi çıkarıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. İlmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmayalım. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Daha sonra yakasından ilmek çıkarıp yakasını örmeye geçelim. Omuz kısmımızı tığ yardımıyla birleştirdik. Şimdi ön yüze bu şekilde geçiyoruz. İlmeğimizi tam şu kısma bağlıyoruz. Şimdi yakası için ilmek çıkarmaya geçelim. Bir ilmek çıkarıp misinalı şişe takıyorum. Tekrar bir ilmek çıkarıp şişime taktım. İki boşluğun arasından ilmek çıkarıp takıyorum. Şimdi büyük boşluklardan, iki tane büyük boşluktan, bir tane küçük boşluktan ilmekleri çıkararak devam ediyoruz. Şimdi küçük boşluktan bir, iki tane büyük boşluktan bir tane küçük boşluktan. Bu şekilde ilmeklerimizi buraya kadar devam edelim. Buralarda da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Toplamda kaç ilmek çıkardıktan sonra söyleyeceğim. Ön parçadan yakası için 74 ilmek çıkardım. Şimdi arka parçadan ilmeklerimizi çıkarmaya geçelim. Yine aynısı gibi çıkararak devam edelim. Arka bedenden de 44 ilmek çıkardım. Toplamda ön beden 74, arka beden 44, 118 ilmeğimiz oldu. Yakasını 118 ilmekle bir ters bir düz olarak örelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Yakasını isterseniz tek kat, isterseniz de çift kat yapabilirsiniz. Şimdi şişimizde olan ilmekleri bir ters bir düz olarak örüp gelelim. Lastik kısmını örmüş olduğumuz gibi yakasında aynısı gibi örüyoruz. Şimdi ben yakasını örüp geliyorum. Süveterimizin yakasını bir ters bir düz olarak 18 sıra olana kadar ördüm. Arka yüzde yaka ilmeklerimizi kesiyoruz. İlmeklerimizi şu şekilde kesiyorum. 2 ilmeği birlikte arka yüzde ters örerek kesiyoruz. İlmeği tekrar şişimize takıp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişime taktım. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde kesip tamamlayalım. Yakada olan ilmeklerimizi kestikten sonra omuz ilmekleri ilmek tutucudaysa şişimize geçirelim. Şişlerin yönü bu tarafa baksın. Daha sonra arka yüze geçelim. Şöyle çevirip bu şekilde süveterimizin ters yüzüne geçtikten sonra yine tığ yardımıyla diğer omzumuzu birleştirmiş olduğumuz gibi bu omuzu da birleştirelim.
Bir ilmek ön şişten, bir ilmek arka şişten alıp 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir ilmek önden, bir ilmek arka şişten alıp 2 ilmeği birlikte örerek bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Omuzda olan ilmeklerimizi kestikten sonra şimdi yakasını tığ yardımıyla birleştireceğim. Şöyle kenardaki ilmeklerden alarak birleştirelim. Kenardaki son ilmeklerin boşluklarına batıp örerek yakamızın kenar kısmını da bu şekilde birleştirip gelelim. Yakamızın kenar kısmını birleştirdikten sonra ipleri daha sonra gizleyelim. Şu şekilde buradaki ipi iğneye geçirdim. Artık yakasını tersten dikiyorum. Şöyle yakasını çevirelim. Buradaki ilmeklerden batarak ilk başlamış olduğumuz kısma birleştiriyoruz. Bu şekilde dikerek yakasını birleştirelim. Gözüken iplerimizi de sabitleyip keselim arkadaşlar. Şimdi ben yakasını dikip geliyorum. Kolumuza geçelim. Yakamızı dikip tamamladıktan sonra kol fırfırını yapmaya geçelim. Ben tek tarafın fırfırını yaptım. Ön çalışma olması için. İkisi aynı olacak zaten. Diğer fırfırı da birlikte yapalım. 44 ilmek ön parçadan, 44 ilmek de arka parçadan ilmek çıkaracağız. İpimizi köşe kısma, arka tarafa bağlayalım. İlmeklerimizi tığ yardımıyla çıkarıp şişe geçirelim. Boşluklara batarak ilmeklerimizi çıkaralım. Daha çok fırfırlı isterseniz, daha yoğun fırfırlı olmasını isterseniz daha fazla da ilmek çıkarabilirsiniz. Şimdi toplamda her iki taraftan da, her iki bedenden de 44 ilmek çıkarıp gelelim. 44 ilmek arka bedenden, 44 ilmek ön bedenden çıkardım. Toplamda 88 ilmeğim var. Şimdi bu sırada artırmamızı yapalım. Artırmalarımızı fırfırlı görüntü elde etmek için ilmek sayımızı artırmamız gerekiyor. İlk ilmeği aldıktan sonra 1 2 3 ilmek örüp 3. ilmeğe arkadan girip tekrar aynı ilmeği örerek artırmamı yapıyorum. 1 2 ilmek ördükten sonra ikinci ilmeğe arkadan girip artırmamı yapıyorum. 1 2 3 üçüncü ilmeğe arkadan girip tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. 1 2 ilmek örüp ikinci ilmeğe arkadan girip artırmamı yapıyorum. Bir üçüncü ilmekten bir de ikinci ilmekten artırma yaparak devam ediyoruz. Toplamda 120
ilmeğimiz oluyor. Birkaç ilmek fazla ya da eksik olabilir. Sıkıntı olmaz. Yoğun fırfırlı olmasını isterseniz 130-140 ilmekte yapabilirsiniz. Artırmalarınızı fazla yaparsanız daha yoğun fırfırlı olur. Şimdi bütün ilmekleri bu şekilde artırıp geliyorum. Artırmalarımı yaparak 120 ilmeğimiz oldu. 40 ilmek buradan sayıp ayracımı taktım. 40 ilmek de bu kenardan sayıp ayracımı taktım. Fırfır kısmımız şu şekilde olacak. Buraların sıra sayısı daha az. Buranın sırası daha fazla. Toplamda bu kısım 12 sıra olana kadar öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra diğer ilmekleri düz olarak örüyoruz. Ön yüzde ilmeklerimizi düz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Şimdi buradaki ayracımıza kadar, ikinci ayracımıza kadar ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Ayracımıza kadar ördüm. Buradaki ilmekleri örmeden arka yüze dönüyorum. Şimdi arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıp yine buradaki ayracımıza kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak örüyorum. Şimdi ayraç kısmına kadar örüp gelelim. Ayracımıza kadar ördüm. Yine buradaki 40 ilmeği örmeden dönüyorum. Bu defa ön yüze geçiyorum. Şimdi artık bu kenarlardan onar onar örerek ilmeklerimizi bitireceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ayracımıza kadar ilmekleri düz olarak örelim. Ayracıma kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ayracımızı çıkarıyoruz. 10 ilmek daha örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada 30 ilmeğim kaldı. Ayracımı tekrar takıp dönüyorum. Arka yüze geçiyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi ters örerek yine ayracımıza kadar gelelim. Arka yüzde ayracımıza kadar ters örerek geldim. Ayracımı çıkardım. 10 ilmek daha örüyorum. 1 8 9 10. Burada da 30 ilmeğim kaldı. Ayracımı tekrar takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde yine ayracımıza kadar örelim. 10 ilmek daha düz örüp ayracımızı oraya takalım. Arka yüze geçip yine ayraca kadar örüyoruz. Yine 10 ilmek ekleyip kenarlarda bu defa 20 ilmeğimiz kalıyor. Onar onar eksiltmeye devam edip o şekilde örelim. Toplamda 12 sıra olana kadar, ilk sıradan sayarsak 12 sıra olana kadar örelim. Kenarlardan da ilmek sayımıza onar ekleyerek devam edelim. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Kolu nasıl kesiyorum onu göstereceğim. Şimdi 12 sıraya tamamlayıp geliyorum. 12 sıra olduktan sonra ilmeklerimizi arka yüzde kesiyoruz. İlmeklerimi şu şekilde kesiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Kol kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde kesip kol kısmını tamamlayalım. Kenar dikişimize geçelim. Kol kesimini tamamladıktan sonra kenar dikişine geçiyoruz. Kenar dikişini şu şekilde baklavalarımız birbirine denk gelecek şekilde kenarlarını dikiyoruz.
Ön yüzde dikim yapıyoruz. Son ilmeklerin arasındaki boşluklara batarak dikiyoruz. Baklava dilimi motiflerimizin birbirine denk gelmesine dikkat edelim. Görüntüsünün düzgün olması için. Sondaki ilmeğin arasındaki boşluklara batıyorum. Tam karşısında yine kenar ilmeklerimizin boşluğuna batarak dikiyoruz. Bu şekilde dikip tamamlayalım. Süveterimizi tamamlamış olalım. Kenar dikişini yapıp süveterimizi tamamlamış oldum. Kalan iplerimi de daha sonra kesip aralardan gizleyip keseceğim arkadaşlar. Şöyle arkadan görüntüsü de bu şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.